Herkese merhaba arkadaşlar. Karustik'tesiniz. Şimdi farklı bir konsept olarak size Hot Wheels araçlarımı göstereceğim. Bildiğiniz gibi Avustralya'dayım. 8 aydır buradayım. Burada da Hot Wheels araç toplamaya devam ettim. Gerçi başladım da diyebilirim. Türkiye'de bu kadar çok üzerine düşmüyordum ama buradayken böyle hazırda fiyatları da Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu için burada toplamaya başladım. Şu an neredeyse bir 35-40 tane aracım var. Şu anda yanımda da bir yığınla var, şu tarafta kalıyor. Kameranın şu aşağısında kalıyor. Bu arkada gördükleriniz de zaten süper case olan. Yani benim sevdiklerim, sergilediğim, masamda hep duran araçlarım. İşte Avustralya'da geldiğimden beri ufak ufak birer birer, ikişer ikişer güzel bir gördüğüm, aldığım araçlar var şu anda. Beğendiğim araçlar. Ya çok fazla Hot Wheels'la alakalı da çok müthiş bir bilgim yok. Koleksiyon kafasında değilim biraz. Ya koleksiyon kafasındayım ama böyle para kazandıracak şeylerin peşinde değilim. Daha çok böyle sevdiğim modelleri almaya çalışıyorum. Almak istediğim modelleri almaya çalışıyorum. Ve detayları güzel olan araçları genellikle topluyorum. Ve madem dedim böyle topluyorum dedim, bunları video olarak da çekebilirim. Çünkü Avustralya, yani burada bu toplama Hot Wheels diecasting yapanlar var mı bilmiyorum. O yüzden Avustralya'daki Hot Wheels avcıları da gerçekten çok fazla var. İnsanlar gerçekten topluyorlar bu araçları ve bazı marketlerde, mağazalarda hiç olmadığı da oluyor. Reyon hep boş. Sürekli oradan gelip alanlar falan var. Ki geçen bir hafta önce bir Big W var burada. Oraya gittim. Reyon boştu ve böyle ertesi gün bir daha gittim belki dolar diye. Yine boştu ve oranın çalışanı böyle kutuları falan dizmişti. Oyuncak kutularıydı. Ve sordum yani Hot Wheels ne zaman gelecek, yani var mı ya da dizecek misiniz diye. Yok dedi elimizde şu anda. Ne zaman geleceğini sorunca da dedi ki yani en son bir tane paketimiz vardı. Bir müşteri gelip komple paket olarak aldı dedi yani. Adamlar reyona bile dizemiyor yani buradaki insanlar. Yani buradaki insanların talebi çok fazla Hot Wheels'e demek ki. İşte ben de bulabildiğim kadar, denk geldiğim kadar toplamaya başladım. Şimdi size bunları teker teker göstereceğim arkadaşlar. Bu kanaldan da biraz da Hot Wheels gibi ayrı bir bölümmüş gibi düşünebilirsiniz. O zaman başlayalım. O zaman direkt elimdeyken şu Honda ile başlayayım. Bu 88 model Honda CR-X model bir araç. Honda Japonik, yani sevdiğim araçlardan. Bu eski klasik araçlardan güzel bir model. Arkasında zaten farları olsun, detayları olsun, gerçekten güzel bir araba. Altını komple mavi yapmışlar. Farklı, egzoz yok. Alt kısmında çok detaylı değil ama güzel bir araç. Güzel bir model. Şöyle kenara alayım. Şimdi direkt elime gelenle başlıyorum. Bir Land Rover serisi. Bu arabayı o kadar çok gördüm ki almayacaktım ilk başlarda. Sonrasında böyle işte surf var. Surf tahtası falan var. Biraz da böyle e, travel aracı gibi böyle. Burada da Bondi Junction var. Yani Avustralya surf'te bayağı ünlü ülkelerden biri. Önde gelen ülkelerden biri. Ki benim yaşadığım yerde Bondi Junction'dı. Orada da böyle sürekli insanların, sörfçülerin falan uğradığı bir yer var, Bondi Beach diye. O yüzden bu arabayı da almak istedim çünkü yani anısı olur diye. Gayet güzel bir Land Rover seri 2 aracımız. Şurada bir Corvette C6 modelimiz var. Hiç elimde Corvette yoktu. Bunu da görünce almak istedim. Çok da yani Corvette'ci değilim ama bu model gerçekten güzel. Devam edelim. Şimdi Jeep'lerden şimdi bir de Humvee var şöyle. Bu da gayet güzel bir araç. Bu şekilde devam edelim hızlı hızlı. Bayağı var çünkü videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Burada bir Might K var. Bu arada ilk gördüğümde ben de almak istedim. Yani çok fazla hoşuma gitmedi ama böyle pick-up araçları çok seviyorum. Ve bunun üzerinde de yine Surf Skate yazıyor. Bondi'dayken benim de skate'im vardı. Surf'te işte Bondi. Az önce anlattığım hikaye. Arkasında da şurada bir tane ufak bir kaykayı var. Şurada bir spare, yedek tekerleği var. Şu arkasında da plakası falan. Detayları da gerçekten güzel bir araç. O yüzden bunu da alayım durdum dedim. Sonrasında kırmızısını gördüm üzerinde, Japon renkli olanları. Onu pek tercih etmedim. Bu daha çok hoşuma gitti. Şurada yine bir Honda'mız var. Honda Civic Custom 73 model. Bundan bir tane daha olması lazım. Diğer model biraz daha sade olan model. O da gerçekten güzel. Hatta dur, onu da şurada buldum. Şuradan arka konsepti bozmadan alırsam. O da burada. Bu da kısa kartonet. Bu uzun olan. Şurada yine modelleri, detayları gerçekten güzel. Gerçi yani bu modelin detayları daha detaylı. Yani farklı olarak bu Hot Wheels Japon Imports diye geçen seri. Bu da Compact Kings diye. Şu daha detaylı. Şöyle ön farı olsun. Çarpı işaretleri. Arkasındaki detaylar gayet güzel. Şöyle iki aracı da yandan göreceksek böyle. Şimdi burada bir tane 1956 Corvette var. Barbie. Barbie serisi hiç toplamak gibi bir niyetim yoktu ama bu aracı görünce böyle detayları falan hoşuma gitti açıkçası. O yüzden dedim en azından bu olsun. Plakasında da Ken yazıyor. Detayları güzel bir araç.
Ford Performance Super Van. Ford araç sevdiğim bir araç ve bu iş yerimize de gelmişti bu araçtan. Tabii bu şekilde olanı değil de normal versiyonu. Yeni bir araç. Yani 2024 falan olması lazım. Elektrikli. Benim aracım da Ford olduğu için Türkiye'de ve kanalda da zaten Ford içerikleri ürettiğim için bu aracı da almak istedim. Çünkü Ford Connect modeli yok yani bulamadım. Burada bir tane Mazda MX-5 Miata'mız var. Bu da gayet detaylı güzel bir aracımız. Sırada yine bir Ford var. Bu Ford F-150 Lightning Custom. Bu gerçekten güzel model. Yani arkasındaki yazıları falan olsun, ön farları olsun camdan. Üst tarafta da şöyle arka pick-up bölümünde de üstü camdan yine böyle detayları güzel. Yakışıklı bir araç. Burada da süper sportlardan McLaren Solus GT'miz var. Dedim bir tane de bundan olsun dedim. Yoktu böyle süper sport araçlarının. Hepsi klasik araçlardı çoğunlukla. Biraz o çizgiden çıktım. Burada bir Volkswagen T2'miz var. Babamın aracı T6 olması lazım Volkswagen. Bunu da görünce almak istedim. Değişik bir araç, tatlı bir araç. Arkasındaki motoru krom falan böyle. Hoşuma gitti. Egzoz çıkışları da çok güzel. Şuradan direkt motordan çıkmış. Gayet tatlı güzel bir araç. Bunu da koleksiyonumuza ekledik. O zaman Volkswagen'den diğer Volkswagen'e geçelim şu andan. ID Buzz diye elektrikli bir araç. Çok hoşuma gitmese de yine de almak istedim. Bulunsun istedim. Şöyle de tatlı bir araç. Sonrasında şöyle Chase modelden bir tane aracımız var. Kartonu biraz yumuş çünkü bunları valizimde saklıyordum. Burada custom 70 model bir Honda N600 var. Bu da değişik böyle çok alt rengi bronz çok parlak bir renk. Yani bu Chase'den şöyle Chevy Silverado olsun, Toyota Land Cruiser, Ford Bronco, Mercury Custom ve Region Express. Bu araçların hepsini görmüştüm. Aralarından bir tanesini almak istedim. O yüzden Ford Bronco'yu çok hoşuma gitmemişti yani o modeli ve Honda'yı seçtim. Gayet tatlı bir araç. Burada bir elimizde Alfa Romeo GT V6 3.0 model var. Bu da gerçekten tatlı model. Bu modelden de bir tane daha elimde var. O nerede? O da buradaymış. Şu arkayı bol. Neyse arkayı bozmuyorum. Onu da birazdan sırasıyla göstereceğim zaten. Bu da böyle bir model. Sırada değişik bir araç modeli El Segundo Coupe diyor ama model olarak arabayı gerçekten sevdim. Renkleri falan olsun. Arkası camdan. Ön tarafta da farı camdan. Detaylı güzel bir araç. Bu da koleksiyonumda olsun istedim. Şimdi iki tane de motorum var. Onları da şimdi hızlı hızlı göstereyim. Ducati Desert X. Normalde yani çok motor hayran değilim ama böyle enduro motorları çok seviyorum. Hep de istediğim böyle cross motor isterim. Gerçi bir tane cross motor görmüştüm KTM. Ama çok da detaylı değildi. Hoşuma gitmedi. Bu daha güzel. Ve bir tane de olmazsa olmaz Vespa'mız var. Super Sprint 1966 model. Gayet tatlı bir araç. Bu da zaten bilenler bilir. Bu da Vespa yazısı var önünde. Logosu var. Gayet tatlı bir araç. Bu da olsun istedim. Şimdi şuradan geçelim. Bu yeni aldığım, seriye yeni eklediğim bir araç. Audi 90 Quattro. Bu arada Audi'leri de gerçekten seviyorum. Bulabildiğim Audi'leri toplamaya çalışıyorum. Gerçekten orijinal tipte olanları. Bu da yarış modeliydi. Bunun kırmızı modeli daha var. Onu almadım ama sadece bunu almak istedim. Bu da yeterli ve güzel bir araç. Şöyle. Şimdi burada da bir Mazda RX-7'miz var. Olmazsa olmaz. Bunu da görünce direkt almak istedim. Japon polis modeli. Şu işarette önceden NFS World vardı. Bilenler bilir belki. O oyunu oynardım. Oyunda da aracım Mazda RX-7 değildi ama aracım böyle Japon polis aracı şeklinde dizayn etmiştim şu oyunu. Şu işaret hoşuma gidiyordu yani. Bu da tatlı bir RX-7. Çok fazla detaylı olmasa da en azından bir RX-7'm var. Bu da gerçekten güzel bir model. Bunu eğer videosunu bulabilirsem bunu otomattan aldım. Hot Wheels otomatları var burada. Güzel detaylı araçlar var. Fiyat olarak da biraz pahalı olduğu için insanlar çok fazla almadığı için güzel modelleri oradan bulabiliyorsun. Gerçekten isteyen modelci insanlar oradan alabiliyor. Yani şu gördüğünüz gibi detayları gayet güzel. Plakaları falan olsun. Ön plakası, Quattro yazısı, RS, Audi logosu her şeyi var. Arka kısmından bir detay olmuş. İki çift egzoz vermişler. Önde de biraz var. Ortası boş. Ama renk olarak gayet güzel bir araba. Şöyle. Şuradan Ford'la devam edelim. Ford Maverick Custom. Bu da yeni aldığım araçlardan biri. Yarış aracı gibi. Üzerinde Motul ve Bilstein marka işbirlikleri var. Gayet tatlı bir araç. Şimdi bu şekilde devam edelim o yüzden. Arkayı biraz bulacağız ama. Burada Chrysler Pacifica var. Bu aracı da çok fazla gördüm. Biraz da böyle travel, gezme kafası olsun offroad araçları biraz seviyorum. Gerçi offroad'dan çok karavan araçları çok seviyorum. Bu araç da böyle hoşuma gitti. Rengi falan olsun. Güzel bir araç. Arkasında iki teker üzerinde aydınlatmaları, üstü sunrooflu. İçinde de bu arada ufak bir
çocuk arabası gibi bir araba var. ATV şeklinde. Böyle tatlı bir araç. Diğerlerini biraz daha hızlı geçeyim. Şurada Lotus Emira'mız var. Gayet tatlı, güzel bir araç. Yine bir Audi'miz var. Bu gerçekten klasiklerden. Bu da ilk aldığım araçlardan. 87 model Audi Quattro. Gayet temiz, güzel bir araç. Kırmızı rengiyle de zaten çok tatlı görünüyor. Şimdi BMW'ye geçelim. Şurada güzel bir BMW M3 vagonumuz var. Biraz kirli olabilir çünkü masadaydı. Bu da gayet tatlı, sport bir araç. Madem elime geçti, premiumlardan şöyle bir Range Rover Classic almıştım. Muhtemelen bunların video sonunda fiyatlarını da söylerim. Şöyle gayet iyi modellenmiş bir araç. Öndeki farları, detayları olsun. Logoları olsun. Range Rover. Güzel de marka işbirlikleri var. Arka kartoneti de normaline göre böyle parlak şekilde yapılmış. Premium olduğu için. Serisinde Mercedes-Benz G-Class var. Toyota 4Runner var. Bel Air var. Sonra Toyota Land Cruiser Prado var. Ben en çok bunu sevdim. Renk detayı da çok güzel. Böyle alevli gibi görünüyor. Bu model gayet iyi. Sonra diğer Alfa Romeo'muz. Kırmızı versiyonu. İlk aldığım araç. Hatta bu aracı Türkiye'den de getirmemişimdir ya. Yok, bu aracı buradan aldım. Türkiye'de de bu ağır olabilir. Bilmiyorum ama Türkiye'de bu aracı görmüştüm. Şöyle arkasında iki tane köpek var. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Drift aracı. Arkasında neden köpek var bilmiyorum. Plakada Slammed. Önden de gayet güzel. Farları falan çok detaylı. Çok tatlı bir araç. 72 model Stingray Convertible. Bu araç çalıştığım iş yerine geldi. Lastik firmasında çalışıyorum biliyorsunuz. Tire Power diye Türkiye, Avustralya'daki. Bu araç siyah modeli geldi ve 2 gün sonra bunu rafta gördüm ve o yüzden almak istedim. Gayet tatlı. Gerçek haliyle de çok güzel bir araç. Sırada Acura NSX'imiz var. Bu araç zaten olmazsa olmazlardan biri. Çok tatlı, çok güzel bir araç. Yani çok da fazla konuşmaya gerek yok üstüne. Evet. Mercedes-Benz 560 SEC AMG model araç. Gayet güzel araç. İlk geldiğimde bu aracın uzun kartonet siyah versiyonunu görmüştüm. İlk baktığım mağazada. Yani denk geldiğim mağazada Hot Wheels'e. Ve almamıştım. O zamanlar ilk yeni geldiğim için daha bir hafta falan almamıştı. Ve Türk parası vardı tabii ki eline. Türk parası dedim. Türkiye'den getirdiğim para vardı. Buradan kazanmıyordum. O yüzden almadım dedim. Çok fazla görüyorumdur herhalde modeli. O modeli bir daha bulamadım. Onu da öyle kaçırdım. Bu da çok güzel, çok detaylı, mükemmel bir araç. Şimdi Chase modellerden şöyle bir Toyota Pickup Truck aldım. Bu da gayet tatlı. Biraz gerilla işi bir Toyota. Şöyle. Truck çok tatlı, çok güzel bir araç. Diğer modellerinde ne varmış? Chevy Blazer var. Dodge Mako Power Wagon var. Ford Bronco var yine. Toyota Pickup Truck bu. Jeep Wagoner var bir de. En çok beğendiğim model buydu. Diğerlerini de gördüm bu arada da bunu beğendim. Burada şimdi Jaguar MK1 var. Bu araç da gerçekten çok güzel bir model. Biraz 007 James Bond'un aracına benziyor. Bundan bir tane daha var. O da çok güzel bir araç. Bunun detayları da gayet iyi. Şimdi sonra Mazda Savanna RX-7. Yine bir RX-7'miz var. Bu ama daha detaylı. Diğerine nazaran çok daha güzel. Arka detayları falan olsun. Diğer Mazda RX. Diğeri bu. Mazda RX-7. Bu da Mazda RX-7 ama model olarak farklılar. Gerçi aynı modeller mi? Evet evet, aynı modeller ama modifikasyonları farklı. Şöyle ikisini de yan yana tutalım. Burada bir tane Back to the Future Time Machine var. Hover mod. Hover modda lastikler düz değil, aşağı doğru. Sanki GTA Vice'de Sea Vice'di galiba. Sea Vice yazdığın tekerlerin döndüğü gibi. Gayet güzel. Yani koleksiyonda bir tane olması gereken bir araç. Normal modelini de bulursam almayı düşünüyorum. Gayet tatlı bir araç. Şu şekilde koyalım. Marka konsept tekrardan olsun. Evet, burada bir tane Lamborghini Reventon'umuz var. Tozlu bayağı. Gerçekten güzel bir araç. Gördüğümde direkt aldım. Zaten bir tane vardı baktığım yerde. Böyle bir tane olunca böyle daha cezbediyor beni almam için. Bu da kıpkırmızı, böyle ateş kırmızısı bir araç. Gayet güzel. Şimdi burada bir Porsche 911 turbomuz var. Ve ama tuned modeli. Tatlı, normal modelini bulmak da isterim. Ama bu modeli de bulmuşken aldım. Gayet detaylarıyla çok güzel bir araç. Şimdi Audi RS e-tron GT'ye geçelim. Elektrikli araç. Ve rengi çok güzel bir araç. Bu arabayı görür görmez direkt aldım zaten. Audi'leri severim. Logoları falan olsun. Gayet yeterli. Gayet güzel. Şuradan
Porsche 928 S Safari. Bu aracı da yakın zamanda, yani yakın zaman dediğim 2-3 hafta önce falan aldım. Bu da gayet güzel. Öndeki farlar Hella. Çok da güzel duruyor. Arkasında ya detay olarak çok da böyle detaylı değil ama offroad araçtan bekleneceği gibi çok fazla üzerinde marka işbirliği var. Tavanında şurada ne vardı? Kürek gibi bir şey var galiba. Kiriko var aracı kaldırmak için. Arkasında bir tane istetmesi var. Yukarısında böyle kumdan çıkarmak için plastik parçalar olur. Onlardan var. Gayet güzel. Şuradaki markalarına bakın. Marka işbirlikleri. Sporco, Bilstein, BB's, Hella. Modeli de 2023 modelmiş. Bu yeni. Şimdi şunları sona bırakacağım. Şuradan devam edelim. Burada bir Pagani Zonda R model var. Gerçekten çok güzel duran bir araç. Jantları altın. Araçta kırmızı rengi. Böyle bordo şeklinde. Çok güzel. Süper sport bir araç. Bunu da geçelim. Karşımızda Porsche 904 Carrera GTS modelimiz var. Bu da eski model bir Porsche. Ya Porsche yani diyecek hiçbir şey yok. Bulunca direkt aldım. Eski model zaten. Güzel. Şunu da şuraya koyalım unutmadan. Evet, burada bir baba Mustang'imiz var. Eski model. Ford abi. Ford olunca almadan duramıyorum. Gerçekten sevdiğim modelse. Alt detayları da gerçekten güzel. Arkasındaki far detayları olsun. Mustang yazısı, Ford amblemi, far stopları falan. Gayet güzel bir araç. Ama iç farını yapmamışlar. Olsun. Yine de öpüp başımıza koyuyoruz. Çok güzel bir araç. Evet, burada bir tane Nissan Skyline'ımız var. Bu araçta ilk aldığım araçlardan. Bayağı da tozlu zaten. Bu aracın 2 tane modeli var bende. Diğeri de hemen şurada. Mor modeli. Şöyle. Yani ikisini de görünce dayanamadım, aldım. Çünkü gerçekten detay olarak da mükemmel araçlar. Arka far detayları falan olsun. Ön farları camdan. İkisi de farklı jantlardan. Bu daha böyle erkeksi duruyor. Şöyle. Çok da güzel 2 tane Nissan Skyline'ımız var. Şurada bunlar bu babalar. Bunlar. Sona saklıyorum. Burada yine bir Audi Avant'ımız var. Eski model RS2. Hemen yeni olanını da göstereyim. Bu zaten yeni Avant. RS6, RS2 arasındaki farklar zaten belli. Detaylar olsun. İkisinde mükemmel detaylar var. Audi'lerde nedense genelde Audi'lerin detayları var. Bilmiyorum, bu marka işbirliğiyle alakalı bir şey mi? Öyle mi istiyorlar? Çoğu Audi'nin detayları var. Onu anlamadım. Burada bir Ford GT40'ımız var. O da efsanelerden bir araç. Bunu da görünce direkt almak istedim. Gayet güzel. Tip olarak da mükemmel bir araç. Hoşuma giden araçlardan bir tanesi. Burada ne varmış? Dodge Charger'ımız var. 70 model. Dominic Toretto'nun. Ama çok da Dominic Toretto'nun karizmasına uymayan bir tipte. Tune modelinde aracımız var. Fast Furious aracı zaten. Şurada da görüldüğü gibi. Bu da tatlı, koleksiyonda olsun diye aldığım bir araba. İkili premiumlara geçmeden önce şunları unutmuşum. Onları da göstereyim. Şurada bir tane Aston Martin 1963 DBS modelimiz var. Bu da gayet detaylı, çok güzel bir araç. Bu zaten film serisinden Screen Time diyor. Bir de Goldfinger, bu 007 eski James Bond filmlerinden bir tanesinin aracı. Detay olarak da gayet güzel bir araç. Chase araçlardan Porsche Chase'inden 1989 Porsche 944 Turbo. Bu da gayet detaylı bir araç. Premium değil ama şu içinde aracın etrafında bir jelatin var. Koruma jelatini yapmışlar. Gayet güzel bir koruma sistemiyle korumuşlar. Aracı arkasındaki modellerde Porsche 356 Speedster. Eski araçlar var çoğunlukla. Bir tek Cayman var içinde. 71 Porsche 911 var. 89 Porsche 944 Turbo bu araç var. Porsche 935 var. Cayman var. Cayman var. Ya da Cayman ne derseniz. GT4. Porsche 914 6 modeli var bir de. Ben bu modeli gördüm. Bunu aldım. Bu da gayet güzel bir model. Bunu da kaldırırsak. Şimdi ikili premium modellerimize geçebiliriz. İlkinden başlayayım. Bu ikinci aldığım ikili premium modeli. Ford Sierra ve Ford Escort rally araçları. Rally'ye bitiyorum gerçekten. Rally'yi çok seviyorum. Motorsporların en sevdiğim yarışlardan biri rally'dir. Sonra F1 falan gelir. Yani mükemmel. Şu araçların güzelliğine bakın. Eski model araçlar zaten. Eski rally araçları. Arkasında da şöyle detaylı diğer araçlar var. Bunlar set olarak geliyor. Mercedes-Benz Sprinter Tourer, Toyota Land Cruiser Prado var. İkili model.
Şurada Mazda Speed Miata ve Mazda RX-7 Pandem var. Ben en çok bunu sevdiğim için bunu aldım. Zaten sadece bu vardı. Şurada da Ford lisanslı product şeyini görüyorsunuz, yani amblemini görüyorsunuz. Orijinal olduğu için üzerinde ne derler? Etiketi var, sticker'ı var. Araçlara diyecek hiçbir şey yok zaten. Yani arkada resimde neyse aynı o şekildeler. Logolarına kadar olsun. Jantları mesela, şu jant çok güzel. Beyaz jant. Gerçek lastik bu arada, zaten bilenler bilir. Premiumlarda lastikler gerçek oluyor. Şurada Team Ford yazıyor, arka farları. Bu araçlar gayet güzel araçlar. Tam bir koleksiyonluk araçlar. Arkasında zaten şeyleri, resimleri çok güzel. Bu şekilde koy, sergile yani. Diğer aracımı da şunu şu şekilde alırsam. Bu zaten yani gördüğümde direkt bittiğim, en sevdiğim araba modeli zaten Subaru. Hep istediğim bir araba modeli var. Subaru Impreza 2004 model. Tabii tercihen STI ama yoksa normali tabii ki. Burada da bir tane STI model var. Mavi. Yeni model. 2016 Subaru VRX STI model. Mavi. Şurada da eski model Subaru Impreza VRX. Bu muhtemelen 2003 ya da 2002 arası olması lazım. Bagay çünkü. Şurada resimlerinden de bakarsak gayet güzel. Arkada kış sezonunda rally yapan iki araç. Bu biraz daha, soldaki biraz daha böyle normal bir araç gibi. Şu arka farı da zaten efsane arka farı. Çoğu modelinde 2000'den kaça kadardı? 2000'den 2008 olması lazım, tam emin değilim. Modeline kadar arka far aynı şekilde, gerçekten çok güzel görünen bir arka farı var. Detay olarak da zaten gördüğünüz gibi çok detaylı, güzel araçlar. Şöyle bunu da bu şekilde alayım. Şimdi bütün araçlarımı gösterdim ama evet, şimdi aklıma geldi. Bir tane de Matchbox'ım var şu şekilde. Bir BMW aldım. BMW Wagon. Yani Matchbox toplamadım ama bir tane böyle görünce de BMW almak istedim. Nasıl göründüğünü anlamak için ve açtım diye. Normalde diğer kutuları açmıyorum. Bu da gayet güzel bir model. Hoşuma gitti açıkçası ama Matchbox toplar mıyım bilmiyorum. Çünkü burada biraz fiyat olarak Hot Wheels'e göre biraz daha pahalı. Bazen fiyatları eşit oluyor ama genelde pahalı, yani 3.75 falan olması lazım bunun fiyatı. 3.75 dolar, Avustralyan doları. Şimdi fiyatları da söyleyeyim. Hazır fiyatlardan bahsetmişken. Şöyle seri olarak çıkarayım. Burada da bir Porsche'umuz var. Başka hangi modellerden vardı? Herhalde bu kadar. Şu an normal regular modelden bu modeller burada 2 dolara bulabiliyorsun. Ama bazı marketlerde bu modeller 3.75 falan oluyor. İndirime girdiğinde 2.5'tan yine bulabiliyorsun modelleri. Otomatlarda bunun, yani regular modellerin fiyatları 3.5 ya da 3.60 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Premium olanlar, ya premium değil de Chase olanlar 6 dolar. Premiumlar 15'ti galiba, yanlış hatırlamıyor isem. Şimdi otomatlarda ama bu söylediklerim. Şimdi normal fiyat olarak bunu 2 dolara buluyorsunuz. Ben 2 dolara aldım bunu. Burada bir Chase modelimiz var. Bu modeli ben 4.75'e 4.5'tu. Big W'den aldım. Otomatta bu 6 dolardı. Şu modelimiz. Şurada bir premium var. Bu arada Chase'i gösterdiğim. Premium modeller. Bunlar 8'den 8 dolar. Evet, 8 dolar aldım ben bunu. Bu da gayet güzel bir araç. 8 dolar. Otomatta bunlar 15 dolardı. Şimdi bir şey kalmadı herhalde. Bunun da aynı şekilde 4.5 işte 4.5 ya da 5 dolar arası geçiyor şunların fiyatları. 4.5 ya da 5. Chase modeller. Yani premium değil ama Chase olan modeller. Yani şunlar, evet, bunlar gerçekten pahalı modeller ve detay olarak da gerçekten iyi modeller. Bunun şöyle, yani 2 tane araç var içinde. Bunun fiyatı 19 dolar. 19 Avustralyan doları ikisi de. Ama gerçekten böyle modeller gördüğün zaman bence almalısın. Çünkü ben bunları hep bir gördüm. Yani şunu bir tane gördüm ve şunu da bir tane gördüm ve aldım. Genelde bazı insanlar görüyorum. Sen böyle bakıyorsun mesela, alacağım mı almayacağım mı diye bakıyorsun. Bir adam geliyor mesela, direkt çat 5-6 tane diziyor eline, alıyor götürüyor. Sen düşünürken adam onu alıp götürüyor mesela. Öyle gördüğüm zaman da pişman olduğum da oldu. Bu yüzden bir şeyi beğendiğim zaman direkt almak istiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Şimdi direkt videoya başladım. Şimdi Wuli'ye geldim. Yeni şeyler gelmiş dedim böyle. Yeni Hot Wheels'ler gelmiş. Bakayım dedim. Şunu gördüm. Ford Transit Connect. Biraz çiçekli mi çekti böyle tatlı. Neyse dedim yani. Aynıne veririm en azından. Ama şöyle altına bakınca abi yok böyle bir şey ya. Treasure Hunt'tan buldum bir tane. Bu ilk defa buldum ve Ford Connect olması aşırı manidar. Biraz fiyatı pahalı, 3.75. Normalde 2 dolar alıyorum ama buna değer.
Çok iyi ya.